Merhaba arkadaşlar, yeni keşfe hoş geldiniz. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Yine harika bir bölgede, harika bir coğrafya ile karşınızdayız. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, keşiflerimize çok güzel bir bölgede devam ediyoruz. Arkamda da görmüş olduğunuz gibi harika bir şelaleyi anımsatan koskoca bir dere var arkadaşlar. Hemen derenin üst tarafında harika bir keşifle sizlerin karşısındayım. Bugün gelmiş olduğum bölgede çok güzel bir kaya ve kayada harika işaretler yakaladım. Öyle söyleyeyim size. Birazdan işaretleri göreceğiz. Bakalım siz de beğenecek misiniz? Doğa harika, coğrafya harika, manzara harika, işaretler harika diyoruz arkadaşlar. Ve gerçekten yorucu keşifler. Zevkli ama yorucu arkadaşlar, öyle söyleyeyim size. Bugün araziye tek başıma çıktım. Keşiflere tek başıma devam ediyorum. Bugünkü gelmiş olduğum bölge biraz tehlikeli olduğu için bugün tek başıma gelme kararı aldım. Zaten çocukta okulda derslerle falan biraz haşır neşir kurslar falan derken biraz bugün yetişemedi. Bugün tek başımıza güzel bir keşif yapacağız düşüncesindeyim. Çünkü bulmuş olduğum işaretler harika arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Birazdan size işaretleri göstereceğim ve coğrafyanın tadını çıkarmanız için de bir iki kelam laf edeyim diyorum. Tarihsel olarak bölgeden bahsetmek gerekirse arkadaşlar, burası hakimiyet olarak en çok hakimiyetinin altında kaldığı medeniyet Bizans arkadaşlar. Bizans. Evet. Hakimiyeti altında kaldığı en çok medeniyet Bizans. Yani Bizansların hakimiyeti altında kalan bir bölge. En yoğun onların altında kalan, onların hakimiyeti altında kalan bir bölge. Öyle söyleyeyim size. Cümleyi biraz kuramadık. Kusurumuza bakmayın. Şimdi buranın güzel bir sinyallerini yapacağız. Ama sinyallerini yapmadan önce size şöyle güzel bir işaretleri de göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, burada şöyle yakına almak icap ederse burada harika bir işaret var. Ne işareti olduğunu siz bana söyleyin. Ben surata benzettim ama 3 nokta işareti arkadaşlar. Üçgen. Şöyle üçgen bir işaret var. Bakın 1, 2 ve 3. Üçgen yapıya sahip, oksitlenmiş 3 tane ufak oymadan oluşan, bak 1, 2, 3. 3 tane ufak oymadan oluşan bir işaretimiz var arkadaşlar. Hemen şurada bir tane ufak bir mühürlenme yapmışlar. Şöyle göstereyim. Ufak bir mühürlenme yapmışlar ve üstünde şöyle güzel bir işaret var arkadaşlar. Bu işaret yön işareti. Şöyle göstereyim. Bakın şöyle yakından da çekmek icap ederse şurada bir yön işareti var ve şurada bir mühür şeklinde bir yapısı var arkadaşlar. Hemen şuradaki işaretlerin de hemen yanı başında şurada bir farklı bir yapı var. İşaretsel yapı. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar, burada Horasan olduğu çok açık ortada. Burada da bir Horasan çalışması yapılmış. Bakın. Şöyle bir şeyle vuralım bakalım. Dökülecek mi? Evet. Çok sert bir yapıya sahip ama bakın Horasan olduğu besbelli arkadaşlar. Kum gibi dökülüyor. Bak, taşın ana yapısı ve Horasan kullanılan kısım. Evet. Çok nazik darbelere bile dökülebilen bir yapıya sahip ve kayamızın genel görünümü arkadaşlar. Şu alt tarafta harika bir ne var? Şöyle alan taramamızda elimize alalım. Harika bir aşağı doğru giden in şeklinde bir yapısı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Karşıdan da siz bakın.
Evet arkadaşlar, burası in şeklinde harika bir yapı. Biz bu yapının hemen etrafında güzelce bir ne yapacağız? Alan taramamızda bir sinyal takibi yapacağız arkadaşlar. Güzel bir sinyal takibi yaptıktan sonra bakalım, güzelce bir tarama yaptıktan sonra bir sinyale, bir işarete, frekans olarak bahsediyorum, rastlayacak mıyız? Hep beraber görelim. Yapısal olarak in şeklini anımsatıyor demiştim. Hemen üst tarafında da şurada, arka tarafında, sizin arka tarafınızda arkadaşlar, göstereyim. Bir tane tarihi ağacımız var. Köklerinde kayalar oluşan tarihi bir ağaç var arkadaşlar. Şöyle de göstermek icap ederse, evet, işaretler, doğa ve coğrafya 10 numara. En çok da şu kayanın olduğu yer zaten oksitlenmiş. Burada da gömü olma ihtimali yüksek. Alan taramamızda şimdi hemen işe koyulalım. Bakalım nasıl bir sinyal yakalayacağız burada. İnşallah kayda değer güzel bir sinyal yakalarız düşüncesindeyim. Evet, alan taramamızı ya nasip ya bismillah deyip aktif edelim. Şu noktadan aktif edelim. Bakın hemen olduğu kısmı çekti zaten. Zaten sinyallerde buradan da oba, bakın hemen alt tarafta bir sinyal kaptık. Bir sabitleyelim bakalım. Evet, şu an elimiz yerde sabit ve güzel bir, şöyle boşluğumuzu ve oksit kısmını alalım. Bir de oksit kısmına da bakalım. Evet. Oksitte de bayağı bir güzel bir şey veriyor. Boşluk kısmını alıyorum arkadaşlar. Bakalım burada nasıl bir boşluk var. Evet. Boşlukta harikulade var diyebiliriz. Hemen dedektörümüzle ne yapacağız? Yakalamış olduğumuz sinyali dedektörümüzle yakından kontrol edelim. Önce şurada bir topraklama yapalım. Levyemizi varmış. Levyeyi çekiyor. Levyeyi şuradan bir kaldıralım. Değerli diyor arkadaşlar. %50 inin girişinde güzel bir şekilde ne yaptık? Alan taramamızda sinyali buradan yakaladık. Dedektörümüz de şurada doğruladı arkadaşlar. Hemen yeraltı görüntülememizde de buranın güzelce bir grafiğine bakalım. Bakalım nasıl bir güzellikle karşılaşacağız burada grafiksel olarak. Evet. Yeraltı görüntülememizi şöyle alalım. Telefonumuzu şuraya kuralım.
ve buranın güzelce bir ne yapacağız? Evet. Grafiksel durumuna bakacağız. Taramayı başlattık. Hadi bakalım ya nasip. Evet. Evet, enteresan bir grafik çıktı arkadaşlar. Şöyle kaydet diyelim. Evet, grafiğimiz şu şekilde. İki açıdan da boşlukların birleştiği bir noktada ortadaki arkadaşlar boşluk kısmına ve kaya kısmını grafiksel olarak gösterdi. Altta malzemeler birleşiyor. Güzel bir malzeme olduğuna dair bir işaretimiz var. Hemen buranın ne yapacağız? Bir tarama şekline bakalım arkadaşlar. Canlı tarama diyelim. Pointer. Bakalım buradan nasıl bir Oba. Yeraltı görüntülememizde harika bir sinyal yakaladı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın en çok da malzemenin olduğu kısma doğru olan kısımda evet. Şöyle yeraltı görüntülememizde de pointer özelliğimizi kapatalım. Bakalım nasıl başka bir güzellikle karşılaşacağız. Evet. Şimdi arkadaşlar yeraltı görüntülememizde de baktıktan sonra buranın çalışmalarını başlatacağız. Ama başlatmadan önce ne yapacağız? Malzemelerimizi şöyle emniyetli bir şekilde aldığımız yere koyacağız. Evet, yeraltı görüntülememizde şöyle emniyetli bir yere koyup daha sonra kameramızı sabitleyerekten olayımıza gireceğiz. Kameramızla şöyle güzelce bir sabitleyelim baş kısmımızı ve buranın güzelce bir çalışmasını yapalım arkadaşlar. Eldivenlerimizi giyelim. Ve kesinti olmadan buranın güzelce bir çalışmasını yapalım.
sinyal aldığımız kısım arkadaşlar. Hemen inimizin olduğu yer. Bu taşta da şöyle güzel bir işaret bırakmışlar şurada. Bakın. Şurada biraz daha taş var.
şu kısımda, kökün olduğu kısmın alt tarafında zulalanmış, sıkıştırılmış taşlar var arkadaşlar. Bakalım herhangi bir sinyalimiz olacak mı? Şöyle yakından bir çekelim bakalım. Evet. Mağaramızın ön kısmında ve şu iç kısmında arkadaşlar. Şurada da tavan kısmında da oksitlenme var. Evet. Yorucu bir iş olsa da arkadaşlar, bu işi keyifle yapıyorum diyebilirim. Çünkü keşifler, doğa ve coğrafya harika. Hem geziyoruz, hem eğleniyoruz, hem de tarihsel olarak geçmişe dokunuyoruz. O yüzden bu iş yorucu olsa da gerçekten severek yapıyorum. Kayalıklar harika, işaretler harika. Tabii anlayan bilene. Sen işaretleri anladıktan sonra kayalıkları bütün her şeyi çorap söküğü gibi bilmen gerekiyor. Bu da seni başarıya götürür. Tabii ki cihazlar çok önemli arkadaşlar. Tercih ettiğiniz cihazlar gerçekten ve gerçekten çok önemli yer kaplıyor bu işlerde. Dandik cihazlarla doğaya çıktığınız zaman hem gününüz mahvolur, hem de hiçbir şey elde edemezsiniz. Bunları da özellikle belirteyim. İşaretleri yakalayıp cihazları da doğru kullandığınız sürece, doğru cihaz tercih ettiğiniz sürece bu işte başarılı olmanız an meselesi. Evet. Taşların yapısı harbiden çok farklı yani. Gerçekten çamur ve kış şartları zor, ama çıkan malzemeyi bulduktan sonraki sevinç de her şeye değer diye düşünüyorum. Yanlış mıyım? Evet, taş yığıntısını temizlemiş durumdayız.
bir dedektörümüzle bir bakalım. Evet arkadaşlar, malzemeye yaklaşmış durumdayız. Aynen öyle. Kısımdan bir sinyal aldık. Yani sinyalimiz bu kısımdan devam ediyor. Oo, işte bu. İşte bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Oo, işte arkadaşlar bakın. Oo. Of. Oo. Aman Allah'ım. Of. İşte bu. Oo. Tırnayı gözünden vurduk yine. Hoba. Hay. Aman Allah'ım. Ho. Aman Allah'ım. Hay. Paracıklar. Evet. Güzel günün bir kârı arkadaşlar. Şöyle bakalım. Oo. Paracıklar. Gelsin paracıklar, evet. Ne demiştik arkadaşlar? Roma dönemi demiştik. Bakın. Üzerindeki insan silüetine baktığınız zaman saçında arpa takılı bir kralı görme olanağınız yüksek. 2, 4, 6 adet Roma parası arkadaşlar. Harika. Bak. Aman Allah'ım. Süper. 6 adet Roma parası arkadaşlar. Süper bir keşif. Harika malzemeler. Anam. Şuna bakar mısın? Harika. Evet. Harikulade. Kayamızın altında süper bir eser arkadaşlar. Gerçekten şahane paracıklar. Evet. Son kez bir de dedektörümüzle bakalım arkadaşlar. Evet. Aynen. Sinyalimiz buraya kadar.
Harika bir keşif, harika bir malzeme, harika işaretler. Değerli yorumlarınızı bekliyor. Bir sonraki macerada görüşmek dileğiyle diyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar.